Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için balkonda saksıda yetiştirmiş olduğum yeşil soğanlarla yaptığım katmer tarifi paylaşacağım. O kadar lezzetli ve güzel oluyor ki bu yeşil soğanla yapmış olduğum katmere bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz katmerin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak yeşil soğanlarımızı hazırlayacağız. Saksının içerisine kuru soğanları koydum. Bu şekilde soğanlarım çok güzel büyüdü. Ben de bunları değerlendirmek istedim. 2 demet olacak şekilde yeşil soğanları kökünden çıkartıyorum. Sökmüş olduğum soğanların saçaklı kısımlarını kesiyorum. Daha sonra kötü kabuklarından tamamen arındırıyorum. Bu şekilde yeşil soğanlarımızı elde etmiş olduk. Ben uçları yeşermiş olan kuru soğanları bu şekilde değerlendiriyorum. Hemen sadece kök kısmını toprağın içerisine koyuyorum ve kendiliğinden kök salarak büyüyor. 2 demet olacak şekilde yeşil soğanları güzel bir şekilde temizledim. Söktüğüm soğanların yerine yenisini dikiyorum. Sadece saçaklı kısımlarının toprağa değmesi yeterli. Boş olan kısımlarına bu soğanları diktikten sonra üzerlerine can suyunu döküyorum. 2 günde bir sulayarak da tekrar yeşil soğan elde edeceğim. Hazırladığım yeşil soğanları güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Çok ince olacak şekilde beyazını yeşilinden ayırmadan hepsini küçük küçük doğruyorum. Doğradığım yeşil soğanları genişçe bir kasenin içerisine koyuyorum. İçerisine 100 gram lor peynirini ekliyorum. Baharat olarak 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi ekleyerek bütün hepsini güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım iç harcını kenara alıyorum. Yoğurma kabının içerisine 1,5 su bardağı ılık suyu ekliyorum. 1 çay kaşığı toz maya, 1 çay kaşığı toz şekeri ekleyerek spatula yardımıyla maya tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Tarifimde 3,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Biraz daha karıştırdıktan sonra unun kalan kısmını da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. 2-3 dakika boyunca elimle yoğuracağım. 3 dakikanın sonunda tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Toparlamış olduğum hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 4-5 dakika boyunca da burada özlü bir hamur elde edinceye kadar hamuru yoğuracağım. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar lezzetli ve güzel olur. Hamuru hem yoğuruyorum hem de bir taraftan rulo haline getiriyorum. Hamuru ilk önce 2 eşit parçaya kesiyorum. Daha sonra kestiğim parçanın bir tanesini alıyorum, tekrar toparlayarak rulo haline getiriyorum. Bu hamuru da 3 eşit parçaya bölüyorum. Kesmiş olduğum parçayı beze haline getiriyorum.
Tepsinin üzerine biraz un serpiştirdikten sonra bezeleri tepsinin üzerine alıyorum. 6 adet bezeyi tepsinin üzerine koydum. Üzerine biraz un serpiştiriyorum. Temiz bir poşetin içerisine koyarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Hamuru çok güzel bir şekilde dinlendirdiğiniz zaman açması sizler için daha kolay olacak. 1 saatin sonunda bezelerimizin üzerine açıyoruz. Oldukça güzel bir şekilde dinlendiler. Bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum, diğerlerinin üzerini kurumaması için kapatıyorum. Elimle biraz büyütmüş olduğum bezeyi oklava yardımıyla açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var, onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hamurumuzu açarken diğer taraftan da 150 gram tereyağını eritiyorum. Hamurumuzu yeteri kadar açtık, fazla unundan arındırdıktan sonra üzerine biraz tereyağından döküyorum. Daha sonra fırça yardımıyla tereyağın her tarafına gelmesini sağlıyorum. Uç kısmını ortaya doğru katlıyorum. Katladığım bölümü tereyağıyla yağlıyorum. Katladığım bölümün karşısındaki hamuru da çok az üzerine gelecek şekilde katlıyorum. Burayı da tereyağıyla yağlıyorum. İç harcından bolca orta kısmına döküyorum. Daha sonra elimle yayıyorum. Bu aşamada kenar kısımlarından bir parmak bırakın. O kısımlarını yapıştıracağız. Kenar kısmını ortaya doğru katlıyorum ve diğer kenarı da onun üzerine doğru katlıyorum. Açıkta olan kenarları da elimle sıkıştırarak kapatıyorum. İsterseniz bütün bezelerinizi bu şekilde yaparak kenara koyabilirsiniz. Daha sonra hepsini sırasıyla pişirebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi hemen yaparak pişirebilirsiniz. Tavayı yeterince kızdırdım. Kızdırmış olduğum tavanın üzerine katmeri koyuyorum. 2 dakikanın sonunda hemen ters çeviriyorum. Ters çevirdiğim bölümü tereyağıyla güzelce yağlıyorum. Daha sonra diğer tarafını da çeviriyorum. Bu kısmı da tereyağıyla yağlıyorum. Tereyağı katmerimizin hem güzel kızarmasını sağlayacak hem de daha lezzetli olmasını sağlayacak. Her iki tarafı güzelce kızarıncaya kadar sık sık çevirerek pişiriyorum. Bir tarafını pişireyim, daha sonra diğer tarafını pişireyim diye düşünmeyin. Sık sık çevirerek pişirmiş olduğunuz katmerler daha lezzetli olacak ve daha güzel pişecek. İlk katmerimiz güzel bir şekilde pişti. Artık tavadan alıyoruz. Geriye kalan 5 katmerimizi de bu şekilde sık sık çevirerek pişireceğiz. Her iki tarafını da güzelce yağlamayı ihmal etmeyin. Katmerlerimizin hepsini pişirdik. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu leziz katmerin iç dokusunu göstermek istiyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra tekrar ikiye keserek servise hazırlayacağım. O kadar lezzetli ve güzel oluyor ki tadına inanamayacaksınız. Saksıda yetiştirmiş olduğum yeşil soğanlarla içerisine koymuş olduğum lor peyniriyle lezzetine lezzet kattık. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı,
Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.